izleyenlerimiz ısrarla Afra ve Mert'i konuşmamızı istiyorlar. Tabii. Abi dizisinin bir bölümünün çekildiği söyleniyor. Bir bölüm çekildiği söyleniyor Abi dizisi. O zaman eli kulağındadır yayın için. Herhalde Kasım'ın ilk haftası yayına girecek ama daha tanıtım da dönmedi. Belki ikinci hafta yayına girer. 2 bölüm çekilmesi gerekir değil mi? Elde Tabii. bölüm yedek olması Tabii. lazım. Mümkünse 2 paket olması lazım. Evet. Ama bir bölümünde çekildiği da olabilir. Sete çıktığı haberi pek gelmedi ama. Bunu biraz gizli tutuyorlar. Bak günlerdir 15 gündür falan setten hiçbir şey sızmıyor. Diziyle ilgili hiçbir şey Evet. Abi dizisiyle ilgili hiçbir şey yok. Afra Saraçoğlu'nu da bugün köpeğini gezdirirken gördük bir paylaşımda. Onunla ilgili bir şey anlatacağım zaten biraz sonra. Hadi ben sözü sana bırakayım o zaman. Bilal abicim geçen yayınımızda yani pazartesi yapamamıştık benim bir programım ile Perşembe yaptığımız 2 gün önceki yayınımızda bir kaynaktan böyle biraz olumsuz şeyler duyduğumu söylemiştim. Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demiraşk ile ilgili. Fakat o kaynağa çok güvendiğimi söylemiştim. Asıl kaynağıma da ulaşamamıştım canlı yayın ve canlı yayına girmiştik. Ondan dolayı söylememiştim o kaynağın bana neler söylediğini. İyi ki de söyledim. Çünkü hiçbir sorun yokmuş. Aşkları gayet güzel. Gayet iyi bir şekilde devam ediyormuş. Ben öğrendim. Yoğun çalışıyorlar. Birbirlerini zor da görseler biliyorlar tabii ki. Zaman zaman Arnavutköy'de, zaman Sarıyer'de buluşuyorlar. Ve şöyle bir şey var. İşte Nagi'nin aynı zamanda Mert'in köpeğinin de veterineri. Ne güzel. Aynı zamanda Leo'nun veterineri. İstanbul'daki. Çok güzel. Bölgenin biliyorsunuz böyle bazı veteriner olur. Çok da değerli. Evet. Her yerde işte. Herkes kendi bölgesindekine. Bölgeye göre fiyat da değişiyormuş değil mi Bilal abicim? Onu da yeni öğrendim ben. Değişir. O gün insan muayene ücreti gibi hayvanların da muayene ücreti. Fark yok yani. Evet. O küçükken 6 ay İstanbul'da, 6 ay Akçay'daydı hep. Annem daha çok hep 6 ay İstanbul'da olduğu için artık İstanbul'un yoğunluğuna girmiyor. Hep Akçay'da bulunmak istediği için Leo İstanbul'daki veterinere uzun zamandır gitmiyor. Daha çok burada kalıyor. Benim İstanbul'daki işlerim zamanında ben de tabii onu yapıyorum yani götürüp getirmek, yol şeyi falan. Orçun'da olduğu için Orçun tabii bana çok düşkün. Hiç 24 saat ayrılmaz yanımdan. Ama Orçun'a da anneme de çok düşkün. Tabii Bilal abicim veterinere birlikte gitmişler. İkisinin de köpeğinin kontrol, parazit aşıları yapılmış. Tabii Afra Arnavutköy'e döndüğü için eve orada basının bulunduğu yer vardır Bebek'te. Orada bilirsiniz. Evet. Yakalanmış. Mert Sarıyer'e götürdüğü için köpeği yakalanamamış. Orada ayrılmışlar. Mert Sarıyer'e tabii köpeği eve götürüyor. Veteriner dönüşü. Evet. O bir veteriner dönüşü demek. O video, o fotoğraf Afra Saraçoğlu kucağında köpeğiyle. Çok güzel bir açıklama oldu bu. Ben de merak etmiştim. Kucağında köpekle ne yapıyor diye o sahilde. Çok şimdi yazıyorlar aşağıda. Evet. Çok sevindiklerini yazıyorlar. Ya arkadaşlar ne olur yani kötü haber gelecek diye endişe etmişsiniz. Ben bu kadar sizin üzüldüğünüzü bilmiyordum Allah aşkına ya. Bilseydim valla dün ya da evvelsi gün Onur'u bağlardım telefona. Bu açıklamayı telefonla da olsa alırdık kendisinden. Çok üzülmüşler sen kötü bir şey söyleyeceksin diye bugün. Evet. Hani Evet. Yani biraz
korkmuştum acaba kötü bir şey mi var diye ama yokmuş. Sadece yoğunlukları var. Ayrı çalışmaları var. Ondan dolayı setler çok uzun biliyorsunuz Bilal abiciğim. Çok, çok. Okuma provaları olsun, çalışmalar öncesi, sonrası, sete çıktıktan sonra daha da zor. Onun biraz görüşmeleri kısıtlanıyor. Sürekli bir arada olamıyorlar. Ama ayrılıkları olmasa kavuşmaların tadı olmaz değil mi? Olmasın. Onlar hiç ayrılmasınlar. Onlar hep beraber birlikte olsunlar. Çok mutlu olduk diyorlar. Onur Bey çok mutlu olduk diyorlar. Şebnem hastaları olduk diyor Şebnem. Bu arada Mert Ramazan Demir'in Bize Bir Şey Olmaz dizisinden Disney Plus'ta oynayan diziden 2,5 milyon Evet. aldığı yazıldı. Haftada 2,5 milyon lira aldığı yazıldı. Ben bunun çok daha fazla olduğunu duymuştum. Mert Ramazan Afra'nın da Demir'i 2,5 milyon yazıldı Bilal abicim. Yanlış. yanlış. 3,5 milyon Afra. 3,5 milyon. Evet. Mert Ramazan Demir'in de 4 milyon aldığını duydum. Mert Ramazan Demir özel bir oyuncu. Çünkü bu Netflix'teki bu Metruk Adam dünya çapında böyle büyük ses getirince yine dijitaldeki bir dizi gel bize dizi yap. Dijitaldeki bir platform. Mert Ramazan Demir dediği zaman Mert'e Türkiye'deki öne çıkan erkek oyuncularla aynı ücreti teklif ederse Mert oynamaz. Zaten menajeri oynatmaz. Yani sen Çağatay'a verdiğin, Kıvanç'a verdiğin parayı Mert'e teklif edersen Mert şu anda Türkiye'de kimsenin yapamadığı bir başarıyı yakaladı Metruk Adam'la. Yani dünyada yakaladı bir de. Dünyada da yani. Dünya çapında yakaladı. Sen burada diğer Türk oyuncularla bir tutamazsın yapımcı olarak. Oynamaz. Niye oynasın 2,5 milyon liraya? Adam 4 milyon liraya hak ettiğini düşünerek. Nasıl Afra Saraçoğlu'na 2,5 milyon teklif etti Onur Güvenatam? Pera dizisi Onur Güvenatam demişim. Pera dizisini kim? Ya Pera'ya, aklım Pera'ya gitti. Neydi o şimdi Afra'nın oynayacağı dizi? Abi için 2,5 milyon teklif etti, kabul etmedi. Ne zaman 3,5 milyona çıktı? Afra okey dedi. Onun için hem de nasıl Bilal abicim? Bir şey var. Demişler ki 3,5 milyonla başlasın. Reytinglere, gidişata bakalım. Kenan İmirzalıoğlu ile aynı ücreti bile verecek. Belki birkaç bölüm sonra. Verirler, zaten Afra için izleyecek insanlar. Kenan İmirzalıoğlu'na saygımız sonsuz. Ancak bir gerçek, Afra Saraçoğlu şu anda yıldız. Yıldız üstü yıldız. Mert Ramazan Demir de öyle. Ve o haberde bir eksiklik var. Mert Ramazan Demir'in 2,5 milyon aldığını söyleyen haberde söyledi. Zaten ücretin az olduğunu söyledik de, doğru olmadığını söyledik de, ayrıca Mert Ramazan Demir %25 yurt dışı satıştan pay istedi ve verildi kendisine. Yurt dışına dizinin satışından. Bir de böyle bir gerçek var. Bilal abicim bizim 3,5 dediğimizi duymamışlar. Hangi editör veya gazeteci yazdıysa Kenan İmirzalıoğlu'nun aldığı ücreti de size sanıyorum. Evet. Değil mi? Evet. İlk biz söylemiştik. Burada konuşmuştuk. Evet, ben de 3,5 milyon demiştim size. 4,5 milyonu sizden sonra basın yazdı. Ben bunun farkındayım. İşte bu devamını izlemeyenler 4,5 demiş. Ona da verseler ne kadar verirler? 2,5. İşte böyle yazıyorlar bazen Bilal abicim. Haber olsun diye. Haber olsun diye yazıyorlar. Bu arada tabii şu da bir gerçek arkadaşlar. Bakın Yalı Çapkını 2. sezona kadar Yalı Çapkını bizlerin sevdiği Yalı Çapkını'ydı değil mi arkadaşlar? Birinci sezon bizim sevdiğimiz Yalı Çapkını'ydı. 2. sezonun ilk birkaç haftası fena değildi. Ondan sonra şunu söylemeye çalışıyorum. Yalı Çapkını'ndan bu yana kaç ay geçti? Bir sene 3. sezon desek 7-8 ayda bittikten sonra geçti. Hala onlar kadar
insanları, toplumu, milleti kendisine hayran bırakacak bir çift başrol çıkmadı. O kadar dizi çekiliyor. Çıkmadı. Belki 30 tane daha yeni dizi başladı onlardan sonra. Hala onlar gibi bir şahane bu oyuncular, bu başrol harika, bu ikili. Bunların peşinden gidelim diyeceğimiz bir Taşacak Bu Deniz dizisindeki o iki oyuncuyu konuşuyoruz. Oruç ve Eleni karakterlerini konuşuyoruz. Bakalım daha yeni onlar. Dizi de yeni. Öyle olabilecek mi? Göreceğiz ama yok başka yok yani. Yok. Evet, Seyfer gelmedi. Seyfer bir efsane. Bir efsane yok. Tabii bir efsane. Afram da efsane oldu ama. Seyfer'le birleşti. Afram. Çünkü Afram da öyle oldu. Evet. Çok da böyle güzel de bulmuşlar değil mi? En güzel fan ismi bir de Afram. Afram, benim Afram gibi. Evet. Şimdi ben Afram yazıyordum eskiden. Daha bilmeyenler şimdi herkes öğrendi ama Afra Saraçoğlu'nu seviyorsunuz da yazınızda Afram diyecek kadar yazmış diyenler vardı bana. Ben fana hitap ediyorum aslında ama Evet. bilmiyorlardı. Evet. Kim bilir, olabilir de belki. Yani Ben de evet o kadar seviyorum onları demiştim. doğru söylüyorsun. Ve bu çocuklar bu Yalı Çapkını'ndan sonra şu geçen kısa sürede yaptıkları her işte yine zirvede oldular. Yani Tabii. ikisi de yaptıkları her işte böylelikle kendi kariyerlerinde ne kadar gerçekçi olduğunu gösterdiler bize. Ne kadar hak ettiklerini, Yalı Çapkını'ndaki başarıyı nasıl hak ettiklerini, boş yere olmadığını gösterdiler bir de bize. Bu da çok güzel. İşte antilerin çekemediği asıl bu zaten. Ya bunlar ne yapsa tutuyor. Bunlar hangi işi yapsa tutuyor. Bunlar ne çekse, tanıtım dizisi çekiyor Afra Saraçoğlu. Türkiye'nin en önemli oyuncularından, erkek oyuncularından biriyle oynuyor. O erkek oyuncudan çok Afra Saraçoğlu beğen alıyor. Afra Saraçoğlu paylaşılıyor. Afra Saraçoğlu konuşuluyor sosyal medyada. O buradaki erkek oyuncu Engin neydi çocuğun adı? Yıllarca yemiş yutmuş Türkiye'de dizileri. Kimlerle Güney Amerika'da falan rekorlar kılmış, ödüller almış. Prodo ödülünü almış. Tuğba Büyüküstün'de oynadığı dizi reyting rekorları kırmış filan. Engin. Ama Afra konuşuluyor ondan çok. Öbür taraftan kötü bir senaryo, kötü bir kurgu, kötü bir montaj. Mert Ramazan Demir, Metruk Adam. O kadar kötü bir filmde yıldız gibi parlıyor ve bütün insanlar filmi izliyor, göklere çıkarıyor filmi. Bu Mert'in kişisel başarısı elbette. İşte bunları çekemiyorlar. Tabii. Ben Afra Saraçoğlu'yla yan yana geldiğimde bir de işte artık öyle bir fanlarınız var ki dedim. Yani böyle bir şey görülmedi dedim. Yani bugüne kadar. Ben bile sallanıyorum Instagram'da. Seninle yazılar yazdığım için, sizinle, Mert'le ikinizle ilgili yazılar yazdığım için. Yani gencecik çocuklar öyle bir hayranlar size, aşkı, başlıkları bile değiştirtiyorlar. Yanlış. Vallahi dedim artık bir el ele çıkın, onları kanser edeceksiniz dedim. Gülmeye başladı herkes. Öyle bir şey demiştim. Şimdi birden aklıma geldi. Yani artık bir o kaldı değil mi Bilal abicim? Artık şöyle bir rahat rahat çıkmaları el ele. Yani tabii evlensinler de inşallah ama zamanla bakalım. Şimdi kariyerine yani daha çok ön planda önem veriyorlar. Aynen öyle. Sevgili Onur Akay, çok teşekkür ediyorum. Yine renk kattın. Yine çok güzel konuştuk. Eksik olma güzel kardeşim. Sağ olasın. Ben de çok mutlu oldum. Bütün izleyicilerimize sevgilerimi gönderiyorum. Afran fanlarına. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Yarın da güzel bir pazar geçsin inşallah. Pazartesi günü de bakalım ne olacak bir gün aradan sonra belki yeni özel bilgilerle yine Bilal Özcan buluşuruz.
Sevgilerimle efendim. İnşallah, inşallah. Sevgili Onur Akay'la pazartesi günü inşallah yine bir arada olacağız. Ben yarın Allah izin verirse yine sizlerle buluşacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Onurcuğum öpüyorum seni. Sevgiler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.